Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size domates soslu acı biber turşusunun yapımını göstereceğim. 3 kilo domatesim var, 1 kilo acı biber, 2 büyük baş sarımsak, 1 su bardağı sirke, üzüm sirkesi kullandım, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 veya 1,5 limon, 2 yemek kaşığı kaya tuzu. Öncelikle domateslerimi güzelce yıkadım. Biberlerimi yıkadım. 2 baş sarımsağımı da elimle ayırdım. Şimdi kaynar su ilave ediyorum. Bunu niye yapıyoruz? Sarımsakların kolay soyulması için bir 15-20 dakika bekletirseniz çok kolay soyuluyor. Biberlerimizi de yıkadık. Ben önceden hazırladım. Böyle saplarını aldım. Çok kolay ayrılıyorlar gördüğünüz gibi. Yapımı da çok kolay. Biberlerim de hazır. Yapımına başlayalım. Gördüğünüz gibi çok kolay soyuluyor. Sarımsaklarımızı da soyduk. Bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi yapımına başlayalım. Ben Bursa domatesi kullandım. Çünkü az sulu oluyor. Robotumuzun içerisine büyük parçalar halinde atıyoruz. Şu kısımlarını alalım. Böyle 4'e bölelim, 5'e bölelim, hiç fark etmez. Eğer robottan geçirmeyecekseniz rendeleyebilirsiniz. Ufak ufak doğrayabilirsiniz. Ben kabuklarını da soymuyorum vitamin açısından. Ama rendelerken kabuğunu almalısınız. Tüm domateslerimizi böyle çekeceğiz. Şimdi domatesimi biraz çektirdim. Ben sarımsakları da içerisine atıyorum. Sarımsaklarla birlikte çektiriyorum tekrar. Sarımsaklarla birlikte çektiğim domatesi de, son domatesi de artık alıyorum. Bir kabın içerisinde bunların hepsini birleştireceğiz artık. Domates sosumuz hazır. Kabımı bu arada değiştirdim çünkü sığmadı, çok geldi. Şimdi 1 kilo biberimizi içerisine atıyoruz. Bir tane limonun suyunu sıktım. Suyu boldu çünkü. Bir tane yeterli olacak. Ben limon tuzu kullanmamaya gayret ediyorum. 1 su bardağı sirkeyi. Yağımızı en son koyacağız. Çünkü biraz domates asitli olduğu için asitlenmesini bekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı kaya tuzu. Şimdi iyice karıştıracağız. Tuzun erimesini bekleyeceğiz. Bir saat kadar falan bekleyelim. Tuzuna bakalım. Eğer tuzu az gibi ise tekrar tuz atalım. Böyle köpüklenme olacak biraz. Bu da gayet normal. Domatesin asidinden dolayı. Şimdi 1 saat kadar bekletelim. 1 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Yine tekrar karıştırıyorum. Arada sırada böyle karıştıralım. Yaklaşık 1 saattir arada sırada karıştırdım. Tuzunun tadına baktım. Bana iyi geldi. Siz de bakın. Tuzu az derseniz biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. En sonda sıvı yağımız vardı. Zeytinyağı da olabilir. Üzerine ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Ve artık kavanozlama işlemine geçiyorum. İstediğiniz ebatta kavanozlar kullanabilirsiniz. Ben tek kullanımlık kavanozları tercih ediyorum.
Ama boyutu hiç fark etmez kavanozunuz. Böyle bir parmak eksik doldurursak daha iyi olur. Çünkü domates asitlenmeye devam edecek. Onun için biraz daha eksik dolduralım. Temiz bir bez yardımı ile kenarlarını siliyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Sıkıca kapatmaya gayret edin. Bu şekilde serin bir yerde bir hafta kadar muhafaza ediyoruz. Bir hafta 10 gün sonra turşumuz hazır olacaktır yemeğe. Sağlıklı günlerde yemeniz dileğiyle kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.